Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere koronavirüs nedeniyle özellikle Almanya'da esnaflara, işletmelere geçen yılki cirolarının %70'i oranında bir yardım yapıldı ve bu yardımlar devam ediyor. Yeni kurulan hükümetin de önümüzdeki yılın Haziran ayına kadar bu yardımları devam ettireceği açıklandı. Bununla ilgili olarak önümüzdeki günlerde bir yasa teklifi federal meclise gelecek ve bunun da onaylanması bekleniyor. Şimdi değerli izleyicilerim, güzel bir haber. Tabii ki işletmelerin devletten böyle bir destek alması olumlu, karşı çıkılacak bir durum yok. Ancak burada bizim gündemimize gelmesinin sebebi şu. Şimdi işletmelere veriyorsunuz. Daha fazla verin bence. Yetmez. Yani işletmelere bence geçen yılki cirolarının tamamı kadar verilmeli. Ama işin bir de işçi boyutu var. Emekli boyutu var. İşin bir de ev hanımı boyutu var. İşin bir de sosyal yardım boyutu var. Ne demek bu boyutlar? Anlamı şu. Esnafa veriyorsun. Güzel. Peki emekliye ne kadarlık koronavirüs yardımı yaptın? Sıfır. İşçiye ne kadarlık koronavirüs yardımı yaptın? Sıfır. Memura ne kadar yaptın? Sıfır, 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 sıfır. Arkadaşlar, sosyal yardımlara ne kadar zam geldi? Sıfır. Peki işin devlet tarafı bu. Peki gelelim piyasaya, ekonomiye. Vatandaşın ekonomisine. Geçen yıldan bu zamana kadar, koronavirüsün başladığı o günden bugüne kadar gıda fiyatları en az %25 oranında arttı. Bu bir. İkincisi, kiralar arttı. Şu anda vatandaşın ödemiş olduğu elektrik, su, doğalgaz faturaları geçen yıla göre en az %32 oranında artmış vaziyette. Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Belçika'da, Avusturya'da, İsveç'te, İsviçre'de, her yerde böyle arkadaşlar. Peki bu artan fiyatlara rağmen işçiye, az önce saymış olduğum toplumun çok çok önemli bir kesimine, orta direğine neden tek kuruşluk korona tazminatı ödenmedi? Çocuk parası adı altında 3 kuruş para verdiler ekstra olarak. Onun haricinde 1 lira 1 kuruş dahi vermediler. Değerli izleyicilerimiz, bakın. Sosyal devlet olmak demek, çok konuşarak ben sosyal devletim demek değildir. Burada bir kere Almanya gibi dev bir ekonomiye sahip olan devletin mutlak surette, özellikle de bu içinde bulunduğumuz son 6 ay için vatandaşa hiç olmazsa ekstradan hane başına 1000'er euro her ay para ödemesi gerekiyordu. Şimdi birileri çıkıp şunu söyleyebilir. Amma attın. Bak arkadaş, anlatıyorum, bak diyorum ki her şeyin fiyatı %25 en az arttı. Konuştuğum ülke Almanya, dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Hane başına 1000 euro istese veremez miydi? Tabii ki verirdi. Şimdi siyasetçilerin şöyle bir tavrı var. Almanya'da da Avrupa'nın diğer ülkelerinde. İktidara gelene kadar diyorlar ki şu sosyal yardım yapacağız, bunu yapacağız, şunları halledeceğiz, bunları halledeceğiz diyorlar. Ne zaman ki iktidara gelip o koltuğa oturdular, ondan sonra bu sözlerini unutuyorlar. Almanya'da şu anda yaşanan bu. Merkel koronavirüs dönemini çok kötü yönetti. Şimdi emekli oldu. Ama görüyoruz ki maalesef birileri hala anlamak istemiyor. Merkel'in başarılı olduğu konular var tabii ki, bu 16 yıl boyunca tabii ki iyi işler yaptı ama son 2 yılda sınıfta kaldı arkadaşlar. Şimdi bakın kıymetli izleyicilerimiz. Tablo bu şekilde. İnanın bana, öyle vatandaşlarımız var ki ay sonunu zor getiriyor. Ben şunu söylemiyorum. Aç insan var demiyorum arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Ama bu kadar zengin bir ülkenin vatandaşlarına layık olduğu gibi bakması gerektiğine inananlardanım ben. 100 yılda bir meydana gelen böylesine bir salgın döneminde vatandaşının yanında olmayacaksın da ne zaman olacaksın diye adama sorarlar. Bakın, İnsanlar bu koronavirüs döneminde evde kaldı, evde kaldı, evde kaldı dediler ya, evde kaldık. Daha fazla elektrik tükettik, daha fazla gaz tükettik, daha fazla su tükettik, daha fazla gıda ürünü tükettik değil mi arkadaşlar? Yani yapmış olduğumuz temel harcamalar daha da arttı. Çoluk çocuğun ihtiyaçları arttı, o arttı, bu arttı vesaire arttı. Peki devlet bunu bilmiyor mu sizce? Devleti yönetenler bilmiyor mu sizce arkadaşlar? Tabii ki biliyorlar. Hem de senden benden daha iyi biliyorlar. Bakın Almanya'da
son 30 yılın en büyük enflasyonu açıklandı. %4.9 geçen ay itibariyle. Peki maaşlara %4.9 zam geldi mi? Hayır. Sosyal yardıma %4.9 zam geldi mi? Hayır. Bakın emekliler çok ciddi sıkıntı içerisinde Almanya'da. Almış olduğu 800-900 euro emekli maaşıyla eğer sosyal yardımlar olmasa gerçekten geçinebilmeleri imkansız. En ucuz büyük şehirlerde özellikle tek göz oda arkadaşlar 500-600 euroya kadar çıkan yerler var. Sanayi kentlerinde, öğrencinin yoğun olmuş olduğu kentlerde Almanya'da ev bulabilmek gerçekten çok zor. Ya bu koronayı birileri fırsata çevirdi. Onu da bırakın. Eskiden yine vatandaş krediyle bir şekilde ev almaya çalışıyordu. İşte kira ödeyeceğime hiç olmazsa ben kredi öderim, ev sahibi olurum 20-30 yılda diyordu. Şimdi evlerin fiyatları arkadaşlar öyle bir artmış ki alabilmek imkansız. Geçen yıldan bugüne kadar en az evlerin fiyatı özellikle de büyük şehirlerde %30 arttı. Yani vatandaş korkuyor tabii kredi almaya, o almaya, bu almaya. Şimdi bakın Türkiye'de biliyorsunuz herkesin cebinde 3-5 tane kredi kartı var, kredileri var vesairesi var. Niye? Vatandaş geçinemiyor kardeşim. Büyük bir kısmı geçinemediği için tabii ki bu kadar bankalara borçlanıyor. Şimdi Avrupa'da öyle bir durum oldu ki neredeyse bankaya borcu olmayan yok arkadaşlar. Eskiden bu kadar değildi. Gerçekten ekonomisi Avrupa'nın bozulmuş durumda. Bunun toparlanması en az 3-4 yıl sürecek. Yani kendinizi ona göre ayarlayın devletten. Sosyal yardımda vesairede bunlara zam beklemeyin arkadaşlar. Yeni kurulan hükümetin de gündeminde sosyal yardımlara, emekli maaşlarına zam yapmak gibi bir şey yok. Haberiniz olsun. Ya zaten benim anlayamadığım noktalar var bu Avrupa'da. Vatandaşın geçinemediğini biliyorsun. Vatandaşın zor durumda olduğunu biliyorsun. Vatandaş çünkü sana geliyor sosyal yardım istiyor. Vatandaşın bu maaşından almış olduğu emekli maaşından niye bu kadar vergi alıyorsun? Belli geçinemiyor adam biliyorsun. Zaten durumu iyi olsa gelip senden sosyal yardım almaz. Sosyal yardım kime verilir? İhtiyaç sahiplerine verilir. Adamın emekli maaşı yetmiyor ya da çoluk çocuğuna bakamıyor ya da kirasını ödeyemiyor, faturasını ödeyemiyor, onu yapamıyor, bunu yapamıyor. Ne yapıyor? Senin kapına geliyor. Bunu yapacağına, sosyal yardım dilenciliği yaptıracağına sen vatandaşa doğru düzgün yaşayabileceği bir maaş ver. Sosyal yardım dilenciliğini sakın yanlış anlamayın. Bu devletin ayıbı. Sistemi böyle kurmuşlar. Diyor ki devlet benim kapımdan ayrılma diyor. Bunu yapıyorlar. Onu yapacağına kardeşim doğru düzgün maaş versene emekliye. İşçiye almış olduğun bu maaşından kesmiş olduğun paralar niye bu kadar yüksek vergiler, kazanç vergileri? Vatandaşa nefes aldırmıyorsunuz kardeşim. Bilmiyorum arkadaşlar yanılıyor muyum? Lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi siz de videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa da mutlaka bunları yine aşağıdaki yorum bölümüne yazarak bizlere ulaştırın. Ben bunların hepsini biliyorsunuz tek tek okuyorum. Sizlerden bir tek ricam var. Lütfen bu videomuzu beğenerek mutlak surette kanalımıza abone olun. Daha fazla insana ulaşabilmemiz için bu desteğinizi sizlerden hasreten rica ediyorum.